Herkese merhabalar efendim. 31 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Evet, 31 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşen bu dolunay klasik bir netleşme olmayacak elbette. Bir sorgulama süreci olacak. Bu dolunay sana doğruyu böyle direkt vermeyecek. Ne yapacak biliyor musun? O doğru sandığın şeyi test edecek. Evet, Güneş ikizlerdeyken Ay'ın Yay'da karşıt konuma gelmesi duyduğun bilgilerle inandığın gerçekleri karşı karşıya getirecek. Yani bu süreçte mesele aslında ne olduğu değil de sana nasıl anlatıldığı kısmı olacak. Önemli. Bir söz, bir bilgi ya da böyle küçücük bir detay aslında düşündüğünden çok daha büyük bir yön değişimine neden olabilir. Evet, yine anlayacağınız üzere önemli bir zaman dilimindeyiz. Bu videoda tabii ki bu dolunayın etkilerinin her zaman olduğu gibi nasıl çalıştığını, seni, beni, bizi nerede yanıltabileceğini, nerede doğruyu fark edeceğimizi ve hatta 12 burç için tabii ki hangi konuları tetiklediğini her zaman olduğu gibi çok net bir şekilde detaylı anlatacağım. Şimdi gelin bu dolunay nedir? Etkileri nasıl çalışır? Biraz buna bakalım, olur mu? Evet, 31 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşecek bu dolunay bu ayın aslında ikinci dolunayı olduğu için ne oluyor biliyor musunuz? Mavi ay olarak adlandırılıyor. Evet, çok gizemli. Şimdi Mayıs ayına 1 Mayıs'taki Akrep dolunayıyla başladık biliyorsunuz. Şimdi ayın ayrı bir dolunayıyla kapatıyoruz. Evet, yani gökyüzü ne diyor biliyor musunuz? Bu ay kapıyı bir kez değil de 2 kez çalıyorum diyor. Ve ikinci vuruş her zaman tabii ki ilkine göre daha sert olur. Bunu da unutmayalım. İşte bu yüzden bu dolunay böyle sıradan bir tamamlanma değil. Görmezden gelemeyeceğimiz bir yüzleşme getirecek bize. Şimdi mavi ay denmesinin nedeni de ne biliyor musunuz? Şimdi bunu da söyleyeyim. Sadece böyle hani takvimsel bir isimlendirme, olur mu? Buna çok fazla takılmayalım. Yani gökyüzünde ay mavi falan görünmeyecek. Şimdi yorumlar kısmına yazacaksınız biliyorum. Öyle bir şey yok, tamam mı? Yani bu sadece bir isimlendirme ama tabii ki etkisi isminin aksine, çok üzgünüm ama burada yumuşak bir ifade kullanamayacağım, oldukça sert ve net olacak. Bizi ilgilendiren kısmı da zaten burası. İster mavi dolunay olsun, ister kırmızı, değil mi? Şimdi dolunaylar zaten doğası gereği biliyorsunuz bir şeyleri böyle çok görünür hale getirir. Ancak bu dolunayın farkı şu olacak. Sana gerçeği böyle net bir şekilde vermeyecek. Yani ah bu gerçek, hadi gör demeyecek, hareket et demeyecek. Yay ikizler aksında gerçekleştiği için gerçekle o gerçeğe dair oluşturduğun algıyı böyle ne yapacak biliyor musun? Birbirine karıştıracak. Eyvah eyvah. İşte bir tarafta duydukların, sana aktarılan bilgiler, öğrendiklerin, diğer tarafta doğru bildiklerin, inandıkların ve hayatının böyle üzerine kurmuş olduğun o bakış açın var ya, işte bu dolunay ne yapacak? Bu iki alanı, bak çok özür diliyorum ama böyle çarpıştıracak. Burada bilmiyorum, efekt yapabiliriz belki, bir çarpışma sesi, değil mi? Güzel olur, daha etkili olur. Bu sadece kafanın içinde böyle dönen bir tartışma değil. Bak bunu bu kadar hafife alma. Bu etki evinin içinden. Bak çok önemli detaylar. Yani biraz böyle sempatik gibi duruyor olabilirim ama lütfen detaylara dikkat edelim. Evinin içinden, özel hayatından, İç huzurundan da çıkar. Eyvah, gerçekten bak öyle böyle gelmiyor. Seni toplum içindeki duruşuna, işine, sorumluluklarına kadar taşır. Ya gördünüz mü? Nerelerde neler yapacak bize? Peki 12 burçta neler bekliyor? Sakın videodan ayrılma. Birazdan detaylar geliyor. Evde başka, dışarıda başka biri misin? İçeride kurduğun düzenle dışarıda sürdürdüğün hayat aynı mı? Bak bu soruları hep soracağız. İşte bu dolunay bu çelişkiyi olabildiğince bize görünür hale getirecek. Evet, işte bu yüzden bu süreçte yaşanan şey gerçek ortaya çıktı anı olmayacak. Şimdi siz değil mi öyle bir cümle kurunca ben akabinde de oh gerçekler ortaya çıkıyor. Hayır, böyle bir şey değil. Asıl mesele şu olacak. Sen bugüne kadar neyi doğru sandın? Asıl vurucu kısım bu değil mi? Yani doğru olarak inandın ama aslında o doğruyla uzaktan yakından ilgisi yokmuş mu? Çok kötü. Ve doğru gerçekten doğru muydu? Soru üstüne soru. Hadi çıkabilirsen işin içinden. Yay burcu tabii ki biliyorsunuz hakikati ve büyük resmi temsil ederken ikizler burcu da bilginin parçalarını ve tabii ki detaylarını temsil eder. İşte tam da bu noktada öyle bir bilgi gelir, bir söz duyarsın ki ya da o kadar küçücük bir detayı öğrenirsin ki ve o küçücük şey sandığından çok çok daha büyük bir kırılma yaratır. Bak her bir kelimenin altını farkındaysanız o kadar güzel çiziyorum ki anlayın lütfen, önemli bir zaman. Çünkü bu dolunay böyle olayı büyütmeyecek. Algını değiştirecek. Bu daha tehlikeli değil mi? Ya. Ama burada bir risk var tabii ki. O asıl risk de ne biliyor musun? Devreye giriyor.
Neden? Çünkü bu süreçte zihninin sakin çalışma şansı yok ve olabildiğince baskı altında kalacak. Ah bak işte tehlike sinyaller veriyor, alarm veriyor. Bunu sadece böyle kendi hayatının için arama. Yani sosyal medyada, haberlerde ya da böyle toplumun geneline baktığın zaman öyle bir rüzgar esecek ki herkesin aynı şeye aynı anda inandırılmaya çalıştığında fark edebileceksin bu süreçte. Ne oluyor Gökçe Hanım? Nasıl bir haftadayız? Nasıl bir zaman bu, değil mi? İşte bu noktada yine şöyle bir soru soralım mı? Ne olacak? Sen kendi gerçeğini bu gürültünün içinde koruyabilecek misin? Bulabilecek misin? Değil mi? Bulacağız. Bu videonun sonunda mutlaka bulacağız, bulmamız lazım. İşte bu yüzden bu dolunayda yanlış bir bilgi, sadece yanlış bir karar doğurmayacak. Yanlış bir hayatın yönünü de doğurabilir. Bak, çok önemli detaylar. Aman diyorum, buraları lütfen atlamayın. Çünkü burada verilen kararlar asla yüzeysel kalmayacak ki. İçeriden gelen bir inançla birleştiği için geri dönüşü o kadar zor hale gelecek ki. Biliyorum buraya kadar çok felaket tellallığı yapmış olabilirim ama gerçekleri de söylemek lazım, değil mi? Öyle güzellemelerle geçiştirebileceğimiz bir haftada değiliz. Özellikle bakın, aç burada sesi. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları. Bu dolunay çok daha kritik bir eşik sizler için. Çünkü bu burçlar bu karşıtlığı, çok üzgünüm ama doğrudan hissedeceksiniz. Ve bir süreci böyle kapatıp yeni bir sürece geçerken de hangi yöne gidebileceğinize karar vermek zorunda kalacaksınız. İşte sizin için bu yüzden biraz zorlayıcı. Şimdi buraya kadar resmi böyle biraz belirginleştirmeye başladık, değil mi? Gelelim şimdi asıl soruya. Bu dönemde kimler kazanacak? Kimler kaybedecek? Şimdi 31 Mayıs'taki yay dolunayı kazananla kaybedeni tabii ki olaylara göre değil de o olaylara vermiş olduğu tepkiye göre ayıracak. Güzel, en azından bu ayrımı bizim için yapsın, değil mi, bir zahmet? Bu süreçte kazananlar ne olacak? İlk duyduklarıyla böyle hareket etmeyenler olacak. Bak, ilk bir şey duydun, tamam mı? Bu bir mesajla geldi, bir telefonla geldi. Hemen ne yapacaksın? Hemen buna göre hareket etme. Şöyle bir dur. Çünkü İkizler çok hızlıdır. Ya bir haber gelir, böyle bir sözü duyar, bilgi böyle akar, değil mi? Hemen böyle bir heyecanlanırsın. Ama yay ne yapar? Asla acele etmez. O bilginin doğru mu, eksik mi, yönlendirilmiş mi olduğunu ne yapar? Anlamaya çalışır. Bak, yay gibi davranacağız ikizler. Tamam mı? Biraz sakinleyeceğiz, yani olayı böyle bir anlamaya çalışacağız. Bak, bu dengeyi kurabilirsen bu dolunayın tabii ki yüksek potansiyelini kullanacağını da sana söyleyebilirim. Bu kazananlar kısmı. Peki günlük hayatı nasıl bir etki oluşturacak? Tabii ki somut çalışacak günlük hayatı. Yani bir ürün alacaksındır. Ne bileyim, son anda duyduğun bir yorum fikrini değiştirir. Ben de öyle yaparım. Genelde böyle hep hemen yorumlarda acaba nasıl bir bilgi var? İşte kaç puan verilmiş, değil mi? Neticede alacağım ürüne göre de tabii ki değişiyor. Benim için oradaki görüş önemlidir. Ama araştırdığın zaman o bilginin, değil mi, eksik mi, işte ne bileyim tamam yeterli mi olduğunu fark ederiz. İşte öyle bir süreç. Ya da birine böyle söylenen bir sözün kulağına gelmesi. Yani hemen tepki verme. Vereceksin çünkü vermek isteyeceksin öyle bir haftada. Dolunay da seni destekleyecek. Ama bekleyip de böyle olayları biraz böyle akışına bırakırsan aslında zaten böyle olduğunu fark edeceksin. Tamam mı? Bu süreçte sakin kalmaya özen gösterelim. Ya da örneklerimizi çoğaltalım. Mesela bir iş fırsatı çıkacaktır. Aman kaçırmayayım diye böyle çok hızlı hareket etmek isteyebiliriz. Ama detaylarına indiğimizde şartların belki de anlatıldığı gibi olmadığını göreceğiz, değil mi? İşte bu dolunay tam olarak da işte bu alanları bize büyüteceği için ne yapıyoruz? Acele hareket etmiyoruz, karar vermiyoruz. Şimdi gelelim kaybedenlere. Kaybedenler ise ikizlerin getirmiş olduğu bilgiyi olduğu gibi kabul edenler olacak. Duyduğu bir sözle böyle yön değiştirecek. Ya tamam ya, ben gitmiyorum, vazgeçtim. Ne oldu? İkizler devreye girdi. Tamam, doğru mu yani senin için? Eksik bir bilgiyi böyle düşüneceksin, diyeceksin ki yok ya, kesinlikle aksi olamaz. Tamam, bu böyledir. Ne olacak? Böyle hareket edeceksin. Oysa bu dolunayda gelen bilgi net değil ki. Parçalı parçalı, eksik yahu. Öyle düşün. Tamam mı? O ne olursun acele kararlar verme. İşte yay burada sana ne diyecek? Emin misin? Bak, elinde kaldıracak böyle. Ben de kaldırıyorum. Emin misin diye soracak. Ama o kişi tabii ki o soruyu duymadan hareket ederse ne yapacak? Aldığı kararın zemini de sağlam olmayacak. Vay haline. Sonra yorumlar kısmında buluşacağız. Gökçe Hanım böyle oldu. Ben de diyeceğim ki videoyu tam olarak izlememişsiniz. Burada dolunayın belki de en kritik noktası şu. Her şey bir tarafa, şurada başlayacak. Bakın, yanlış bir bilgi tek başına sorun elbette değildir. Ama
Bak ama o bilgiyle verilen karar seni bambaşka bir yöne götürecek. İşte zaten hata yapma kısmında burada başlayacak. Bu yüzden bu süreçte ne yapıyoruz? En büyük hata yanlış bir şey seçmek değil, yanlış olduğunu fark etmeden onun peşinden gitmek olacak. Ve bu dolunayda kazananlar, yine söylüyorum, en doğruyu ilk anda bulanlar olmayacak. Doğruyu bulana kadar kendini durdurabilenler olacak. Bak, bu cümleyi al, slogan gibi yapıştır. Her yerde kullan. Bu dolunayın etkisi geçene kadar. Evet, sanıyorum videonun bu kısmına kadar genel anlamda bu mavi dolunayımızı, değil mi, anlamlandırmaya çalıştık. Nasıl etkiler vereceğini gözlemledik, gördük. Çok da hoş değil. Ama şimdi geldik belki de en can alıcı yere. Şimdi bu yay burcunda gerçekleşen dolunay tabii ki her burcun hayatında en çok hangi alanları tetikleyecek, değil mi? Şimdi buraya kadar genel bir tablo vardı. Bu alanlarda nasıl bir netleşme yaratacağını şimdi tek tek 12 burç için yorumlamaya baş. Ben de seviyorum bu kısmı. Hadi o zaman Koç ve yükselen Koçlarla başlayalım. Hızlı karar alma eğiliminizin aslında en çok test edileceği bir dönemde olduğunuzu bir kere söylemem lazım. Üst üste gelen bilgiler, değişen planlar, programlar, aksayan o süreçler ne yapacak biliyor musunuz? Sizi hızlandırmak isteyebilir haliyle. Ama bu noktada size tabii ki en güzel tavsiyem şu olacak: durmanız gerekiyor, tamam mı? Bu sürede lütfen ayağınız gazdan çok frende olsun. Hep böyle bir dokunun. Tık 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 tık, tamam mı? Çünkü bu süreçte duyduğunuz her şey net değil ki. Biraz kandırmaca var. Lütfen gözümüzü açalım. Bazı şeyleri sonradan farklı bir anlam kazanabileceğini lütfen bu süreçte görün, olur mu? O yüzden ne diyorum? Genel tablodaki söylediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu dönemde duyduğumuz ne olursa olsun, bilgi, mesaj, akış, trafik, plan, program, hemen hızlı hareket etmiyoruz. Önce bir derinine iniyoruz. Gerçekten doğruluk payı var mı yok mu? Yanlış mı değil mi? Dediğim gibi her zaman için, her zaman zaten bu kural geçer de bu süreçte ekstra geçerli. Hep frene basa basa ilerliyoruz. Şimdi gelin bakalım, bak nerelerde nasıl etkiler uyandıracak. Şimdi araçlarla ilgili bakın. Sigortası olur, muayenesi olur. İşte yol planlarında bir aksama yaşanabilir. Çünkü bu süreç normal bir süreç değil. Bunlarla ilgili şeylere lütfen hazırlıklı olun. Hatta son dakika değişiklikleri bile yaşayacaksınız. Tabii ki planınızı, programınızı yaptınız ama işte bu dolunay maalesef o planları yerle bir etmeye geldi. Ya bak, bu değişiklikler son anda olabilir. Ya biraz canınız sıkılabilir. Çünkü plan yapmışsın. Planın bambaşka bir yöne doğru gidiyor haliyle. Özellikle yolda ya da günlük akışta ya boşver ya nasıl olsa yetişir dediğin şeyler var ya, işte o beklediğiniz gibi işlerin ilerleyemeyebileceğini, hani senin kafanda oturmuştur, tamam ya bitti bunda ne var demişsindir ama bak ilerlemeyebilir. Bu yüzden kontrol ederek ilerleyeceksin. Bak buralar çok önemli. Sizin için de önemli, hepimiz için önemli. Eğitim, kurs, sınav ya da böyle resmi başvuru süreçlerinizde eksik bir evrak. Bak ben söylüyorum, benden söylemesi ya da hani gözden kaçırdığımız o küçücük detaylar vardır ya. Bak bunların yeniden karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü böyle bir dolunay yaşıyoruz. İletişim tarafında yine çok önemli. Telefon, bilgisayar ya da böyle yazıcı gibi hani cihazlar vardır ya, bak bunlarla ilgili ciddi sorunlar gündeme gelebilir. Ve bu durum tabii ki bilginin eksik ya da yanlış iletilmesine de neden olabilir. Ya yazıcının sen aslında bozulduğunu fark etmiyorsun, değil mi? Bu cihaz zaten ne zamandan beri aslında ufak tefek sinyaller veriyor ama sen önemsemiyorsun. Nasıl olsa aman bir iki çıktı alıyorum, tamam bir şey yok. Hayır, var aslında, sinyal verdi de sen görmedin. İşte bunlar artık görmezden gelebileceği süreçler değil efendim. Anlatabiliyor muyum? Bu süreçte bakın sevgili koçlar, lütfen ama lütfen bu anlattıklarımın dışında da bir kez daha tekrar ediyorum. Konu ne olursa olsun asla acele karar vermiyoruz. Çünkü sizin için, aslında hepimiz için kritik bir hafta ama sizin için oldukça kritik. Boğa ve yükselen boğalarla devam edelim. Sizin sahip olduklarınızla ilgili bakış açınızın değişeceğini en başta söylemem lazım. Yani bir şeyi böyle almak, sahip olmak ya da hani güvence altına almak isteyebiliriz ya. Yok mu hepimizin hayatında da böyle düşünceler? Kesinlikle. Ama işte bu süreçte gördüğünüzle gerçek her zaman aynı olmayabilir. Yani bu dönem bildiğimiz her şeyin bambaşka olduğunu görebileceğimiz bir süreç. Dolayısıyla da ilk başta böyle doğru gelen bir seçim. Kafana göre doğru. Tamam, kararını verdin. Ama hani o meşhur, o ince detaylara indiğin zaman aslında seni çok da tatmin etmeyeceğini de görebileceksin. Yani bunları neden bu kadar detaylı anlatıyorum? Şaşırmayın. Ha ne oldu? Bir anda neden böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım demeyin diye bu kadar detaylandırıyorum. Ev için mesela alınacak bir eşya.
Nedir? Beyaz eşya olsun, mobilya olsun değil mi? Yeni evlenecekler için olsun mesela. Elektronik bir üründe böyle yanlış seçim riski var. Mesela bizim evde de öyledir. Ben hemen böyle göze hitabına bakarım. Halbuki onun birazcık detayına baksana değil mi? Nasıl işlevi var? Bizde genelde öyle. Mesela araba alırken de değil mi? Dış görünüşü, rengi, yahu iç özellikleri, motoru vesaire işte değil mi? İşte bunlara bakmamız lazım. Acele kararlar yok. Yani dış görünüşün o boyalı kısmına aldanmayın cazibesine. Özetle onu söylemek istiyorum. Özellikle böyle hızlı karar vermek yerine de biraz zaman tanımanız sizin için daha avantajlı olacak. Belki o ürün şu an çok pahalı. Niye acele ediyorsun? Bekle biraz, belki fiyatı düşecek değil mi? İndirime girecek yani. Çünkü bu süreçte iyi gibi görünenle gerçekten iyi olan arasında da fark var, üzgünüm. Bak, banka işlemleri önemli. Kredi, taksit ya da böyle ödeme planlarında böyle küçük küçük bir detaylar sonradan biraz büyüyebilir. Aynı zamanda değerli bir eşya ya da yatırım aracı ile ilgili de böyle yeniden bir değerlendirme yapman söz konusu bu süreçte. Bu dönem sizin için aslında kritik. Neden? Çünkü yanlış bir tercih uzun vadeye yayılabilir. Aman dikkat diyorum. Ama böyle araştırırsan, biraz derinine inersen, karşılaştırma yaparsan ve acele etmezsen tabii ki doğru karar verme konusunda da bu hafta destekleniyorsun. Bence iyi kullan bu fırsatı. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi gözlerinizin üzerinizde ve bu sefer sınanan sizsiniz. Nasıl bir cümle kurdunuz Gökçe? Evet, gözler üzerimizde. Sınanıyoruz. Çoğu zamandır sınanıyoruz da demek ki bu dolunayda çok daha farklı ve sert geliyor. Evet, söylediğiniz, duyduğunuz ve anladığınız şeyler arasında üzgünüm ama fark oluşacak sizin için de. Böyle bir konuşma farklı bir yere doğru çekilebilir. Ben bu aralar bunu yavaş yavaş yaşamaya başladım, biliyor musunuz? Demek ki bu dolunay daha sert geliyor. Gelsin bakalım. Bir söz beklediğinizden farklı bir etki yaratabilir. İşte bu yüzden böyle iletişimde net olmak sanıyorum bu süreçte her zamankinden çok daha önemli. Aslında kendimi çok iyi ifade edebiliyorum ama işte karşı taraf beni ne kadar anlıyor? Burada da sıkıntı var değil mi? Yani ben ikizler hiç lafımı sakınmam, esirgemem yani. Pat pat söylerim ama işte karşı taraf bunu ne derece anlıyor değil mi? Eş, ortak, böyle müşteri ya da danışanla yapılan bir konuşma yanlış anlaşılabilir. Yani bana böyle söylenmemişti diyebileceğimiz bir durum yaşayabiliriz. Burada aslında sorun konuşma değil, biliyor musunuz? Yani o konuşmadan az önce de dedim ya işte ne anlaşıldı? Yani ben konuşuyorum da karşı taraf ne kadar anlıyor değil mi? Ya işte. Aynı zamanda yeni bir böyle tanışmada gündeme gelebilir. Evet, hızlı bir yakınlaşma yaşanabilir. Ama sonrasında o kişiyle ilgili böyle farklı bir gerçeği öğrenmen de mümkün. Bu biraz can sıkacak. Yani ilk izlenim seni biraz yanıltacak. İşte bu yüzden ne diyorum? Hemen bağlanma. Tamam mı? Hızlı karar da verme. Birazcık süreci izle derim. Karşı tarafı bir tanı derim. Bu senin için çok daha doğru olacak. Acele etmezseniz gerçekten doğruyu görme şansınız olabildiğince yüksek sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, günlük hayatın içindeki küçük detayların büyüyebileceği bir süreçtesiniz maalesef. İkizler etkisi iş ve rutin alanınıza böyle olabildiğince hızlı gelişmeler getirecek. Yay etkisi bu gelişmelerin arkasındaki gerçeği de size elbette ki sorgulatacaktır. Bak, iki ucu da çok tehlikeli bir yer. O yüzden aman diyorum. Sağlık kontrolü, bakın tahlildir, işte diyet, ilaç düzeni, tamam mı? Yani doktor randevusu gibi konuların sizin bu hafta gündeminizde olabileceğini özellikle belirtiyorum. Evet, diğer saymış olduğum konular günlük rutin hayatın içerisinde her şey yapılabilir ama sağlık söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz çok daha hassas olmamız gerekiyor. Aman dikkat. İş yerinde de bir görev dağılımı, böyle mesai, izin ya da ne bileyim sorumluluklarla ilgili böyle biraz karışıklıklar yaşanabilir. Kim ne düşünüyor, ne zaman yapılacak gibi konular hep vardır ya. Hazır bir de şimdi yaz dönemine de giriyoruz. Tatille ilgili de hep böyle değil mi? Hep sıkıntı yaşanır. Ben o tarihte gitmek istedim, sen bu tarihte gibi diyelim. İşte bak, bu gibi durumlarda net olmayabilir. Bunlar da biraz can sıkacak. Bu noktada yani ben anladım diyerek hareket etmek yerine ne yap biliyor musun? Bence tekrar kontrol et. Senin için daha avantajlı olur. Belki sen hata yapıyorsundur değil mi? Çünkü yanlış anladığınız bir detay tüm düzeni olabildiğince etkileyeceği için bu süreçte tabii ki sen hatayı önce bir kendinde bir ara da bir bak. Ondan sonra karşı tarafa saldırıya geç. Bu süreçte ertelediğiniz şeylerin geri dönebileceğini de söylemem lazım. O yüzden böyle ihmal ettiğiniz hangi konu olursa olsun şimdi dönmek sizin için aslında olabildiğince destekleyici. Bunu ister ilişki olarak düşün, ister para, mevki, konum, hangi açıdan bakarsan bak, yani şu an ne yaşıyorsan onu destekleyebileceğini düşünerek hareket et, olur mu? Ama nasıl olsa ben hallederim gibi diyerek böyle bir yüreklendirme gibi bir durumda yaşarsan, bu gibi durumu da seçersen bu dönem senin için birazcık zorlayıcı. O zaten zor bir süreç ama senin için çok daha zorlayıcı hale gelebilir. Bunu da belirtmem lazım. Sevgili aslanlar, evet, ve yükselen aslan. Şimdi beklentilerinizle gerçekler arasında fark oluşabileceği bir süreçtesiniz.
Özellikle duygusal tarafta planladığınız böyle bir buluşma, verilen bir söz ya da böyle kafanızda büyüttüğünüz bir beklenti istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir. Tamam mı? Yani sizin zaten yapınızda da var bu. Evet, yani böyle bir şey direkt söyleyemiyorsunuz. Böyle insanı böyle kimire en nefret ettiğim modeldir. Yahu direkt söyle, cevabını da alırsın. Böyle orası mı burası mı, yok kırıldım mı kırılmadım. Yahu direkt söyle. Zaten karşı taraf farkında. Yani anlatabiliyor muyum? İşte bu durum böyle ilk anda moral bozucu gibi gelecek size ama aslında size bir şeyi olduğu gibi de görme fırsatı verecek. Bak, gördün mü? Açık açık ol, gerçekleri daha net göreceksin. Dolaylı yola gerek yok. Aşk hayatında da böyle planlanan bir buluşma ya da konuşma böyle son anda değişebilir. Hani birinin tavrını ya da söylediği bir sözü ya da o kişiyle ilgili bakış açını böyle farklı bir noktaya taşıyabilirsin. İşte bu noktada yani bence tepki verme derim. Ne yap biliyor musun? Birazcık gözlemle. Biraz böyle stabil kalmaya özen göster derim. Evet, hobilerin var biliyorum. Sahneyi seversin, sosyal etkinlikleri seversin, tatil ve eğlence planları da gündeminde. Ama aynı zamanda da böyle yaratıcı bir işte hani yanlış yönlendirme de yapabilirsin. Ya da hani beklediğin sonucu çok da net göremeyebileceğin bir süreç. Ama bu süreçte bence motivasyonun düşecek. Ama bunun geçici olduğunu da unutma. Ya hemen de vazgeçme böyle. Çünkü öyle de bir yapım var. Hemen bırakıyorsun, hemen düşüyorsun. Bence vazgeçme. Vazgeçmek yerine ne yap biliyor musun? Süreci izleyebilirsin. Çünkü bak destekleniyorsun. Ama tabii ki acele karar verirsen de haliyle her zaman olduğu gibi yine pişman olursun diye de böyle küçücük bir notla bitirmek isterim size. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, şimdi ev ve aileyle ilgili konuların yoğunlaştığı bir dönemdesiniz. Gözünüzden böyle kaçan ya da ertelediğiniz şeyler hani şimdi tekrar gündeme gelebilecek. Ben de şimdiden söyleyeyim. Düzen kurmak isterken bazı şeylerin böyle yeniden ele alınması gerekebilir. Bunlar normal süreçler, tamam mı? Bunlara şaşırmayın. Bu süreçte aslında yaşananlar sadece bir toparlanma değil. Ne biliyor musunuz? Aynı zamanda bir şeyin böyle devam edip etmeyeceğine de karar verme aşamanız. Evet, bakın bu sizin için aslında çok anahtar bir cümle. Bunu alın, bu hafta deneyin derim. Evde böyle tamir tadilat işleri olabilir, boya olabilir, tesisat, elektrik, ne bileyim işte su ile ilgili, yani ev işte evle ilgili ne gibi detay varsa saçma sapan da olsa bak böyle konular gündeme gelebilir. Eşya yerleşimi bile olabilir ya da ne bileyim böyle hani yaşam alanınızla ilgili bir değişiklik yapma ihtiyacı doğabilir. Hani küçücük görünen bir detayın zamanla büyüyebileceğini, bak siz de bu süreci böyle yaşayacaksınız. Bu yüzden lütfen baştan bir doğru planlama yapın derim. Plansızca hareket edildiği takdirde zaten zorlayıcı bir süreç. Bir de bu dolunayla beraber ne olacak? İşler sarpa sarar. Aile içinde de bakın sizin için önemli. Miras, tapu, önemli, taşınma, kira ya da ne bileyim böyle evrak konuşmaları yapılacak. Hani geçmişten gelen bir aile meselesi yeniden açılabilir. Bu durum tabii ki sizi net bir karar vermeye de zorlayabilir. Bir konuyu kapatıp yeni bir düzene geçme ihtiyacınız da bak bu dönemde doğuyor ama bu süreçte size de diğer burçlara söylediğim gibi aynı şeyi söylemek zorundayım. Sakin kalın. Her detayı netleştirin. Bak bunlar sizin için çok kritik cümleler ama önemli. Yani acele etmezseniz siz de gerçekten doğruyu görme konusunda bak destekleniyorsun. Desteklendiğin için de ne diyorum ben de? Acele karar verme, sakin kalmaya özen göster. Evet, geldik terazi ve yükselen terazilere. Günlük akışınızda böyle küçük karışıklıkların zincirleme etkisi yaratabileceğini başta söylemem lazım. Planladığınız şeyler böyle tam saatinde ya da böyle tam istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Bu yüzden ne yapacağız? Biraz esnek olacağız, tamam mı? Bu sizin için çok avantajlı bir durum. Araç, yol, trafik, kargo, teslimat ya da böyle randevu saatlerinde karışıklıklar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda aksaklıklar görünüyor. Küçük bir gecikme ya da böyle bir değişiklik tüm planınızı maalesef etkileyecek. İşte bu noktada ne yapmak lazım biliyor musun? Kontrol etmek ve alternatif üretmek sizi gerçekten bu süreçte bir nebze de olsa rahatlatacak. Benden size küçük bir naçizane tavsiye olsun. Eğitim, seminer, böyle belge, başvuru ya da hani sınav tarihleriyle ilgili bir düzeltmeler yaşanacak. Bak bunlar çok net. Telefon konuşmaları var, mesajlar var ya da böyle yazışmalar var. Haliyle günlük hayat değil mi? Yaşıyoruz. İşte bunların üzerinden biraz böyle yanlış anlaşılmalara açıksınız. Aman diyorum. Yani bak bunlar olabildiğince gündeminizi meşgul edecek. Size de aynı tavsiye tabii ki bulunmam lazım. Şimdi bu süreçte ya nasıl olsa beni anlar karşı taraf diye düşünürsen çok üzgünüm ama yanlış düşünmüş olursun. Bak böyle düşünme, hani nasıl olsa anlaşılırım diyerek geçmemen gereken bir süreç. Çünkü dolunay bu, dolunay, mavi dolunay. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki işin şakası bir tarafa, sizin için de aynı şeyi söylemem lazım. O sakinliğinizi koruduğunuz sürece tabii ki işlerin çok da böyle zorlaşmasına
engel olursunuz. Ama kalkıp da acele kararlar, fevri kararlar, işte o yanlış anlaşılmadan üzerine bir de siz üstüne giderseniz o zaman vay halinize derim. Gerçekten zor bir hafta. Siz de lütfen sakinliğinizi koruyarak kapatın bu haftayı derim. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, sizin için maddi konuların netleşmeye başladığı ama ilk etapta da biraz kafa karıştırabileceği bir süreçte olduğunuzu söyleyerek başlayayım. Evet, beklediğinizde karşınıza çıkan şey aynı olmayabilir. Bak, bunu baştan söyleyelim. İşte bu yüzden ne yapacaksınız? Temkinli ilerlemelisiniz. Sizin için tabii ki böyle davranmak çok daha önemli. Maaş, prim, ödeme, zam ya da böyle alışveriş konularında bir hareketlilik var. Yani bir ürünün böyle gerçek değeri, kalitesi, garantisi ya da böyle teslimatı gibi hani durumlar vardır ya. Hani bunlar sonradan farklı çıkabilir. Bunlara şaşıracak mıyız? Tabii ki değil. Çünkü neden? Ben söylüyorum. Bu yüzden göründüğü gibi kabul etmek yerine ne yapın? Siz de birazcık detaylara bakın kardeşim. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye bir bakın. Her elinize gelen o kağıdın altında da imza atmayın. Aa tamam doğrumuş demeyelim. Aynı zamanda eşya kaybı önemli. Bozulmalar, kırılmalar ya da böyle yenisini alma ihtiyacı. Bak bunlar da gündeminizde var. Tabii ki bu süreçte şimdi bunlar var güzel tabii ki ama harcamalara da biraz dikkat etmek lazım. Önemli. Yani kontrolü ilerlerseniz sizin için çünkü maddi anlamda önemli ya. Destekleniyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ama böyle yine aceleci karar verip de oh cebimde param var nasıl olsa alırım kardeşim yenisini dersen sonrasında tabii ki bunları ödemek için de sıkıntı olur. Veya yanlış varsa bir yerlerde onu düzeltmek zorunda da kalabileceğin için senin için hem biraz zaman kaybı olur hem de can sıkıcı olur. Sen de dikkatli ol derim. Sevgili yay ve yükselen yaylar, şimdi bu süreç sizin için bir dönüm noktası. İçinizde böyle bir süredir büyüyen bir düşünce artık böyle netleşmek istiyor. Hepimizin yok mudur? Evet, sizin de var. İşte netleşeceğiniz bir süreç. Kendinizle ilgili, hayatınızın yönüyle ilgili ya da böyle ilişkilerdeki duruşunuzla ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Benden söylemesi. Bu farkındalık aslında size böyle bir karar vermek için var, tamam mı? Yani bu kararı vermek zorundasın. Bu farkındalık senin hayatına boşu boşuna gelmiyor. Bunun altını çizelim. Kişisel imajınız, hayat planınız ya da bulunduğunuz yönle ilgili ya ben aslında ne istiyorum sorusunun çok daha güçlü çalıştığı bir dönemdesiniz. Bu hepimizde yok mu? Yani ben de ara ara soruyorum. İlla yay burcu olmam gerekmiyor. Ben de soruyorum bu soruyu. İşte sizin daha net soracağınız bir zaman. Uzun zamandır böyle ertelediğiniz bir karar artık böyle bekleyemez hale gelebilir. Hani sabırsızsınız, artık yeter, sabır taşıyor diyebilirsiniz. İşte bu noktada böyle dışarıdan gelen seslere kulak vermeyin de ben derim ki size şu iç sesinize kulak verin, olur mu? Çünkü o iç sesiniz belirleyici olacak bu süreçte. Ben bunu istemiyorum diyerek. Yön değiştirme isteğiniz evet doğabilir, değil mi? Yani bu kararı vermişsiniz artık siz. Ben bunu istemiyorum, ben bunu yapmak istemiyorum. Tamam diyebilirsin. Böyle bir süreçte olabilirsin. Bu dönem sizin için aslında çok ama çok kritik. Çünkü neden kritik? Vereceğiniz o kararlar sadece bugünü değil ki. O önünüzdeki süreci de o kadar net bir şekilde etkileyecek ki. İşte dışarıdan Ayşe'nin, Fatma'nın, ailenin, akrabanın dediği şeylere ne yapacaksın? Kulaklarına tıkayacaksın. Sen gerçekten o iç sesini dinlediğin zaman sana zaten doğru kararı verdirtecek. Burada tamamen karar kimin elinde? Senin elinde. Kontrol sende olursa bak bu süreci çok güzel atlatacaksın. Ama iç sesin güzel söylüyor. Bir cesaret geliyor. Dışarıdan, oradan, buradan gelen o bilgiler, sesler seni yönünü böyle değiştirmen için kararsız bırakırsa o zaman çok üzgünüm. Ne ben ne de Dolunay bu süreçte sana yardımcı olamaz. Evet, işin şakası bir tarafa lütfen kendi iç sesine kulak ver. Çünkü destekleniyorsun. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, şimdi görünürde çok sakinsiniz ama arka planınızda oldukça hareketli bir süreç işliyor. Evet, yani dışarıdan başka, hani dışı sizi içimizi yakar gibi oldu. Her şey açık açık evet yaşanmayabilir. Ben de zaten onun karşıyım. Evet, bazı şeyler gizli kalmalı. Ama bazı konuların perde arkasında ilerleyebileceğini de söylemem lazım. Hani ön taraf duruyor ama arka taraf çalışıyor. İşte bu yüzden sezgilerinizin güçlendiğini fark edeceğiniz bir dönem. Aslında güzel. Böyle arkadan yürüyen ufak tefek gizli saklı işler, konuşmalar, dönen dolaplar, o kapılar ardında neler konuşuluyor? Ne gibi konular, meseleler var? Bak bunlar böyle pıt gündemine gelecek. Tabii ki şimdi duyduğum bir şeyin yani tamamı size söylenmemiş de olabilir. Zaten her şey o şekilde gelse sorun yok ki. O bize gelene kadar nasıl yön değiştirir değil mi? Üzerine konanlar, çıkartılanlar, eklenenler. İşte bu yüzden her bilgiyi olduğu gibi kabul etme. Tamam mı? Bunun yerine ne yapacağım Gökçe Hanım diyeceksin.
ne yapacaksın? Biraz mesafe koyacaksın. Benim gibi yapacaksın. Kendini azıcık çekeceksin, tamam mı? Çok doğru bir karar. Bak çok ciddi söylüyorum. Şöyle azıcık kendinizi bir çekin, tamam mı? O değer verdiklerinizin aslında ne kadar değersiz. Sadece siz değer verdiğiniz için gözünüzde böyle koca bir dünya oluşturduğunuzu fark etme duygusu, ay muazzam. Belki de onun için bu kadar rahat hissediyorum kendimi enerjisel anlamda. Bunu deneyin derim. Eski bir borç, unutulmuş bir belge, kapanmamış bir dosya ya da geçmişten kalan bir konuyu böyle yeniden gündemimize gelecek. Aynı zamanda böyle hani bir şey sessizce bitirme ya da böyle hani açıklama yapmadan geri çekilme isteğinizde bu sürede gerçekten yaşayabileceğiniz bir davranış, doğal bir durum diyebilirim. Benim için hiç sıkıntı yok, sizin için de olmasın. Ama bu süreçte şöyle hani geri planda kalın dedim ya az önce de. Bak vallahi de kalın, billahi de kalın. Bu çünkü sizi koruyacak. Ama hızlı hareket edersen beklemek sizin için daha avantajlı ya. Ya hızlı hareket etme. Bu dönemde etme derim ben, tamam mı? Küçük bir tavsiye olsun. Evet, 12 burcumuzu yavaş yavaş tamamlıyoruz. Geldik Kova ve yükselen Kovalara. Sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz ortamlar bu süreçte testten geçiyor desem size. Evet. Aslında hepimiz testten geçtik. Yani siz sadece Kovalar üzerinize alınmayın. Hepimiz böyle belli dönemlerde sınavdan testten geçiyoruz. Bu dönemde de size denk geldi. Herkesle aynı yönde ilerlemek zorunda olmadığınızı fark edeceksiniz. Ay bu muazzam bir duygu. Böyle bazı şeyler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir. Gitmesin de zaten. Arkadaş, böyle ekip, topluluk ya da ortak hedefler içinde böyle bir fikir ayrılığı olur. Yani bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Bir organizasyon, davet, toplantı ya da böyle etkinlik planı böyle son anda değişebilir. Şimdi bunlara şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Neden? Dolunay. Bu da sizi tabii ki farklı bir pozisyon almaya da zorlayabilir haliyle. Geleceğe dair kimin planları yok? Hepimizin var. Sizin de tabii ki geleceğe dair planlarınız var. Ama şimdi hani bu planları yaparken belli bir tarih koyuyorsunuz değil mi? Kişilerle bu planı koyuyorsunuz. Koşulları oluşturuyorsunuz. Bunların değişebileceğini de söylemem lazım. Bu noktada ne yapmak lazım? Çok böyle katı kurallar koymamak lazım. Biraz esnek olmak lazım. Bu çünkü önemli. Neden? Çünkü kendi bakış açınızı koruyacaksınız. Destekleniyorsunuz, tamam? Ama böyle başkalarının yönlendirmesiyle hareket ettiğiniz takdirde sonradan tabii ki yön değiştirmek zorunda kalmak sizi daha çok zorlamayacak mı? Yani bence de baştan bu kararı verin. Bu rutini siz kendiniz belirleyeceksiniz, tamam mı? Yani bu iş, bu düzen, bu plan, bu tarih ben koydum. Eğer daha da zamanı varsa bekleyeceğim. Yani dışarıdan gelen o hareketle hareket etmeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Çok gaza gelmeyeceğiniz bir süreç. Kararını verdin, bekleyeceksin. Acele, hızlı karar vermek bu süreçte sana hata yaptırır diye noktalayalım. Ve geldik son olarak sevgili balık ve yükselen balıklar. Şimdi görünür olduğunuz ve yaptığınız şeylerin dikkat çektiği bir süreçtesiniz. Güzel. Tabii ki bu görünürlük beraberinde böyle değerlendirme ve sorgulama da getirmeyecek mi? Getirir. Sorgulanma getirmez mi? Getirir. Her şeyi getirir. Şaşırmıyoruz. İşte bu yüzden tepkileriniz daha fazla önem kazanacak. İş ortamında böyle biraz yanlış anlaşılma, eleştirilme ya da böyle kendinizi açıklamak zorunda kalacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Söylediğiniz bir şey farklı bir yere de çekilebilir ya da ne bileyim hani yaptığınız bir iş böyle beklediğinizden daha farklı yorumlanabilir. Hani siz burada övgü alacağınızı zannederken ya bir dakika biz burada böyle bir şey istememiştik. Neden böyle bir şey eklendi? Hani örnek veriyorum misal. Ev ve iş dengesinde de burada bir sıkıntı var. Biraz zorlanacaksınız bu süreçte. Özellikle aileyle ya da özel hayatla ilgili böyle birazcık gerilim yaşanacak. Biraz dikkat edin derim. Hani ben burada yumuşak bir şey söyleyeyim. Gerilim yaşanabilir diye de yani sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Özellikle iş ortamında yaşanacak bir tartışma ya da yüzleşme bu sürecin aslında biliyor musunuz en kritik noktası. Aman diyorum bak, kritik noktalar varsa burada hemen devreye giriyorum. Ne diyorum? Dikkat, altını çiziyorum. Bu yüzden ani tepki vermiyoruz. Bak 12 burç için genel anlamda evet hep bitirişlerimde bu temennide bulundum. Sizin için de söylüyorum. Ani karar vermek yok. Tepki vermek yok. Çok önemli bunlar sizin için. Bu dönem sizin için sevgili balıklar. Hepimiz için öyle ama sizin için de evet olabildiğince hassas. Hani duygusal hareket edersiniz biliyorum ama bu süreç o süreç değil, tamam mı? O duygusallık sizin içinizdeki o karmaşayı daha da büyütebilir. Ne yapıyoruz? Sakin kalıyoruz. Anlaştık mı? Evet, bu dolunayla birlikte bir şeyler açığa çıkıyor değil mi? Çıktı. Neler çıktı ama herkes tabii ki aynı gerçeği haliyle her zaman söylüyorum göremez, göremeyecekti. Duyduğun şeyle değil de o duyduğunu nasıl yorumladığınla yolunu belirleyeceksin bu süreçte, unutmam. Tabii ki
ki bu süreçte bazıları netleşip yoluna devam edecek, bazıları ise yanlış algının içerisinde kalmaya tabii ki hep devam edecek. Çünkü bu dolunay sana gerçeği vermeyecek. En başında da söyledim. Neye inanmaya seçtiğini sana gösterecek. Peki sen bu dolunayda neye inanıyorsun? Hadi yorumlar kısmına yaz, birlikte değerlendirelim, olur mu? Ek kapanışı yapıyoruz. Ne diyorum? Kanalıma abone olmayı unutma. Yeni yorumlarda görüşmek üzere efendim. İyi bir hafta olsun sizin için. Hoşça kalın.